Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün DistroKid serisinin devamı olan bir video ile devam ediyoruz. Çok istenilen bir konuyla devam etme kararı aldık. Bana sürekli sorduğunuz yorumlarda gerek Instagram'da sorulan bir soru. DistroKid'den başka bir sağlayıcıya ya da başka bir sağlayıcıdan DistroKid'e nasıl müzik aktarılır? Bu işlem yani bu işlemin süreci nedir? Bunu anlatmak istiyorum sizlere. İlk önce tabii ki DistroKid'den başka bir firmaya müzik aktarırken nasıl aktarabileceğinizi söyleyeyim size. Şöyle, bunun için tabii ki şarkıyı yayınlamış olmanız gerekiyor. Ben yine kendi şarkımdan örnek vereceğim. Girdiğinizde şarkınız yayınlandığında şarkıların 2 tane kodu vardır arkadaşlar. Birincisi burada gördüğünüz UPS kodu, UPC kodu daha doğrusu. Bir tanesi de ICRC kodu, ICRC desek daha doğru olacak. ISRC'de diyebilirsiniz siz Türk mantığıyla direkt. Bu iki kod bu şarkınızı tanımlayan kodlar arkadaşlar. Yani dünya çapında bilinmesini ve hani başka bir firmaya taşıdığınızda dahi tanınmasını sağlayan kodlar. Bu iki koddan bahsedeyim. UPC kodu uluslararası ürün kodu arkadaşlar. Evrensel ürün kodu yani. Aslında 12 haneli bir sayı bu. Bu barkod gibi düşünebilirsiniz. Zaten evrensel yani UPC diye aratınca evrensel ürün kodu çıkıyor. Ve bunda belli başlı ülkelerde gördüğünüz gibi geçerli. Böyle bir barkod aslında kendisi. Bu yine şarkınızın tabii her şarkı bir de ürün olduğu için aynı zamanda satılabilecek bir ürün olduğu için dijital bir ürün olduğu için böyle bir ürün kodu var. Bu UPC kodu. Bir de ekstradan ISRC kodu var. Bu kodda şarkınızı yine tanımlayan kodlardan birisi, ne olduğunu belirten kodlardan birisi. Bunun bir de küçük bir açılımı var. Baştaki ilk iki harf ülke kodunu gösteriyor. Tabii biz yayınlarken ISRC kodunu DistroKid otomatik belirliyor ve QZ diye bir ülke kodu giriyor. Bu uluslararası demektir. ISRC yani uluslararası ISRC firması bunu uluslararası olarak belirlemiş. Ardından bu 3 haneli kısım organizasyonun kodu gibi düşünebilirsiniz. DistroKid'in kodu gibi düşünebilirsiniz yani ya da sizin şirketinizin kodu. Daha sonra burada 20 yazan bu şarkının yılı zaten 2020 çıkış görüyorsunuz oluyor yani. Buradaki de DistroKid'in size atadığı kod arkadaşlar. Bunun hepsi beraber ISRC kodunu oluşturuyor ve bu kod bize çok çok lazım. Bu kodu bazı sağlayıcılar, distribütörler paralı olarak verebilir. Ama genelde çoğu distribütör bunu ücretsiz olarak sunuyor. Ücretle veren sağlayıcılar da gördüm elbette. Peki bu ne işimize yarayacak? Bunu hani nasıl kullanacağız? Arkadaşlar bir şarkıyı başka bir distribütöre taşımak istiyorsanız neredeyse bütün bilgilerini kaydetmeniz gerekir. Abi bunu not alacaksınız mesela. Şarkınızın ne zaman yüklendiğini not alın. Şarkınızın ne zaman yayınlandığını not alın. Bunlar önemli çünkü size farklı bir distribütörde şöyle bir soru gelecek. Bu şarkı yeni mi yayınlayacaksın, daha önce yayınlandı mı? Şu anda daha farklı bir şeyle çalışmadığımız için var ama onu da deneyemem. Farklı bir distribütör gösteremeyeceğim için belirtmek zorundayım. Yani orada size soruyor. Bu şarkı daha önce mi yayınlandı yoksa şimdi mi yeni yayınlayacaksın? Daha önce yayınlandı diyerek bu yayınlanma tarihini belirtmeniz gerekecek. Ondan sonra şarkı başlığı birebir aynı olmak zorunda. Sanatçı da, sanatçının yazımı, işte büyük küçük harfine kadar her şeyin doğru olmak zorunda. Tabii ki bu kodlardan tanıyorlar ama sizin de bu bilgileri doğru girmenizi bekliyorlar. Yoksa hata alıp o çıkışınız iptal olabilir. Record label'ınızı not alıyorsunuz. Ardından ve elbette yani yine önemli noktalardan biri bu şarkınızın dosyasının da birebir aynı olması lazım. DistroKid'in kolaylığı buradan download diyerek bu şarkının direkt WAV dosyasını indirebilirsiniz. Kolay bir şekilde birebir aynı dosya olacaktır. Böylece bunu kullanabilirsiniz. Dediğim gibi bütün şarkının bütün olabilecek bilgilerini not alacaksınız. Ve diğer sağlayıcıda yaparken bu bilgilerin tamamını doğru gireceksiniz. Ardından şöyle bir süreç işliyor. Oraya girdiniz, bütün her şeyi kaydettiniz, yayınlaya bastınız. Buradakini silebilirsiniz. Sorun değil. Silinecek. Bir süre mağazada gözükmeyecek silindiği için. Bir hafta hani belki yani geç bir hafta. Sonrasında yeni müziğiniz yayınlandığında, diğer distribütörde yayınlandığında ilk başta sayılar da gözükmeyecek. O sayılar daha sonra aktarılıyor. Böylece dinlenme sayılarını kaybetmeyebiliyorsunuz. Bunu hani kesinlikle kaybetmezsiniz değil. O biraz riskli bir işlem ama genelde herhangi bir sorun çıkmıyor.
Aynı şey bu DistroKid'den başka bir yere aktarmaktaydı. Aynı işlem tam tersi için de geçerli elbette. Bunu hemen yeni bir sekmede açmak istiyorum. Örneğin başka bir distribütörde yayınladınız A şarkısını. Bunu DistroKid'e aktaracaksınız. Bütün bilgilerini not alacaksınız arkadaşlar. Bununla ilgili DistroKid'in de kendi makalesi var. Orayı da okuyabilirsiniz. Upload dedik. Burada yine her şey aynı tabii ki. Yayınlayacağınız bütün servisleri seçebilirsiniz. Bakın işte önemli sorulardan birisi. Bu şarkı daha önce yayınlandı mı? O zaman yayınlandığı tarihi bize söyle diyor. Bakıyorsunuz, not aldınız bunu kenara. Bakın bu yüklenme tarihi, bu yayınlanma tarihi. Bu ikisine dikkat edelim. Oktober 2020. 1 Oktober. Yazdınız. Sanatçıyı aynı seçtiniz. Burada label ismi aynı. Kapak fotoğrafınıza çok önemli değil ama aynı olsun. Başlangıçta sonra değiştirirsiniz. Ne olur ne olmaz. Siz yine de önleminizi sıkı alın yani. Bununla ilgili hani kesinlikle tam böyle bir şey olmadığı için eğitim gibi ya da bilgilendirme gibi. Siz yine de önleminizi alıp buradaki kapağı indirin direkt. Dil durumu aynı şekilde. Müzik tarzlarına not aldığınız önceki sağlayıcınızdan. Buradan da bulabiliyorsanız aynılarını girin. Bazılarında farklı olabiliyor. Çok önemli olacağını sanmıyorum. İkinci müzik türü. Şarkınızın adı birebir aynı olsun. Farklı bir yani featuring yani bir collab yaptığınız bir arkadaşınız varsa onlar da burada tabii ki bulunsun. Versiyon. İndirdiğiniz o dosyayı buraya yüklüyorsunuz arkadaşlar. Burada küçük bir trik var. Bakınız bu sağda diyor ki bir ISRC kodunuz halihazırda var mı? Evet var. Siz önceki sağlayıcınızdan zaten ISRC kodunu aldınız, kenara not ettiniz. Basıyorsunuz. Bu şarkınızın ISRC kodunu buraya yapıştırıyorsunuz. Bu çok önemli değil. Songwriter'ınız yazdıysanız aynı şekilde gidin. Hani müzik yazarı, işte çalgı, işte gitarist. Bunları belirttiyseniz aynıları olsun. Instrumental mi? Ve fiyatı. Yani kısaca bütün bilgiler aynı olacak arkadaşlar. Bunu sağladığınızda ve yayına dediğiniz zaman işleminiz başlayacak ve öbür sağlayıcıdaki şarkınızı silebilirsiniz. Bunu yaptığınız zaman herhangi bir sorun olmayacak ve yayınlama işleminiz başarıyla tamamlanacak. Emin olmak isterseniz hemen silmeyebilirsiniz. Silebilirsiniz, fark etmez. Zaten bir süre yani sildiğiniz zaman da bir süre kaldığı için Spotify'da o şarkıdan 2 tane gözükebilir. Dert etmeyin. Bir süre sonra öbürü silinecek. Öncekinin dinlenmeleri yenisine aktarılmış olacaktır. Problemsiz şekilde. Aslında bu şekilde yani herhangi bir özel işlemi yok. Dediğim gibi bu süreç biraz uzun sürebilir. Sistem sizin yazdığınız koddan, ISRC kodunuzdan bu dinlenme sayılarını çeker. Ve hani yeni şarkınıza aktarır o dinlenmeleri. Bu bütün hepsi için geçerli. Sorun yaşanmayacaktır. Daha önce denediğimiz bir şey olduğu için arkadaşlar herhangi bir problemle karşılaşmadık biz. Bu şarkıyı taşımıştık. Mesela bu farklı bir firma. Farklı bir firma olduğu için bakın bütün kod değişmiş. ISRC kodu. Farklı bir sağlayıcı distribütör dedik o zaman. Yeni yani DistroKid'e geçtiğimiz zaman aynı işlemi yaptık. Öncekini hatta ben silmeden yaptım. Buraya girdim, bütün bilgileri doğru bir şekilde başlattım. Sonra diğer sağlayıcıdan silmesini tabii bekledik, talep ettik. Sildiler ve bu şekilde yardımcı oluyorlar. Tabii bunu siz nasıl bulabilirsiniz? Yani bu video tabii ki size yardımcı olacaktır ama aynı zamanda DistroKid'in yardım bölümünden bunu taşımak istediğinizde yani bununla ilgili şeylere ulaşabilirsiniz elbette. Bakalım burada olacak mı? Evet, makaleyi buldum arkadaşlar. Direkt bunu yazarak bu makaleye ulaşabilirsiniz. Bu makalenin hatta linkini ben aşağıya koyayım. Buradan bakabilirsiniz. Burada anlattığı şey şu. Diyor ki ben distribütör değiştiriyorum. DistroKid'e geçiyorum. Farklı bir distribütörden DistroKid'e geçeceğim. Bunun süreci nedir? DistroKid demiş ki çok kolaydır diyor. Bunu DistroKid'e yükleyin. Ertesi gün eski distribütörünüzden bu şarkıyı kaldırın. Oldukça hani hızlı bir şekilde yenisine geçecektir. Eskisi düşüp hani bir sürede şey gözükebilir diyor. 2 tane gözükebilir diyor. Ancak burada önemli bir bilgilendirme yapmış. Şarkınızın metadatası, buna metadata diyorlar şarkının bütün bilgilerine. İşte şarkının adı, albümün adı, ISRC kodları, bütün her şey aynı olacak. Ve aynı şarkıyı kullanacaksınız. Böylece hani başka bir WAV dosyası atmayın. Birebir aynısı olmak zorunda. Böylece hani geçişiniz sağlanıyor. Bakın burada da belirtmişler özellikle. Bu hani sayılar geçer, kaybetmezsiniz ancak bunu garanti etmiyoruz. Çünkü bu bizim elimizde değil demişler.
kaybedebilirsiniz. Biraz riskli, o yüzden kolay kolay distribütör değiştirmenizi tavsiye etmem. Genelde kaybolmuyor ama sıkıntı yaşayacağınızı zannetmiyorum. Ardından işleminiz tamamlanmış olacak. Burada da diğer bilgiler var. Bunun dışında yapmanız gereken bir işlem bulunmuyor. Evet, şarkı aktarmada bu kadardı. Sonraki bir DistroKid videosunda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.